Çok eski zamanlarda çok güzel bir kız yaşarmış. Bu güzel kızın babası ise iki yeni kız kardeş getirmiş. Yeni gelen iki kardeş güzel kızı çok kıskanıyormuş. Çünkü kendileri o kadar güzel değillermiş. Bu yüzden ona kötü davranıyorlarmış. Hatta güzel kıza hizmetçi gibi davranmışlar. Evin bütün işlerini güzel kız yapıyor, en eski kıyafetlerini ona giydiriyorlarmış. Hatta güzel kızın ısınmasına bile izin vermiyorlarmış. Zavallı kız kardeşlerinin yaktığı ateşten kalan küllerle ısınmaya çalışırmış. Bu yüzden artık ona kül kedisi demeye başlamışlar. Kül kedisi çok iyi bir kızmış. Kardeşlerinin kötülüklerine rağmen onları severmiş. Bir gün kralın sarayında büyük bir balo daveti varmış. Baloda kralın oğlu olan prens de olacakmış. Prens çok yakışıklı bir delikanlıymış. Evlenmek istediğini herkes biliyormuş. Çirkin kız kardeşler süslenmiş, giyinmiş, kuşanmış ve baloya doğru hareket etmişler. Kim bilir, belki de prens onlardan birini beğenirmiş umuduyla. Kül kedisi ise yırtık elbisesiyle bir köşede ağlıyormuş. Birden bir ışık girmiş pencereden içeri. Kül kedisi kafasını kaldırmış ve çok güzel bir peri kızı görmüş. Peri kızı kül kedisini ayağa kaldırmış ve "Ne istiyorsun?" diye sormuş. Kül kedisi baloya gitmek istediğini ancak bu halde gidemediğini anlatmış. Peri kül kedisine yardım etmeye karar vermiş. Hemen bir bal kabağı istemiş ondan. Kül kedisi bal kabağını getirince peri kızı sihrini göstermiş. Bal kabağı çok güzel bir at arabasına dönüşmüş. Tabii bir de at gerekmiş. Bunun için de fare getirmesi lazımmış. Kül kedisi hemen koşup 6 tane fare yakalamış. Peri kızı bir dokunuşuyla bu fareleri çok güzel atlara çevirmiş. Bu kadar güzel bir prensese bir de uşaklar lazım. 6 tane kertenkele yakalayan kül kedisi bunları periye getirmiş. Peri kızı sihrini yaparak kertenkeleleri kül kedisinin sadık uşaklarına çevirmiş. Sıra kül kedisine gelmiş. Peri kızı kül kedisine bir dokunmuş ve kül kedisi çok güzel bir elbisenin içine girmiş. Zaten güzel olan yüzü daha da güzelleşmiş. Saçı toplanmış, ayakları parlamıştı. Peri kül kedisine sıkıca tembihlemiş. Saat gece 12 olmadan önce eve dönmen gerekir. Saat 12'de bütün sihir bozulacak. Kül kedisi bunu aklına kazıdıktan sonra baloya gitmiş. Prens görür görmez kül kedisine aşık olmuş. Kimse çirkin kardeşlerinin yüzüne bakmamış. Herkes onu çok beğenmiş. Vakit gelip saat 12'ye yaklaştığında kül kedisinin aklı başına gelmiş. Yakışıklı prens kül kedisinin kalmasını istemiş. Ama kül kedisi arkasına bile bakmadan koşarak uzaklaşmış. Giderken de ayakkabısının tekini düşürüvermiş. Ağlayarak evine geri dönen kül kedisi tam kapıdan girdiği anda bütün sihir bozulmuş. Elbisesi tekrar yırtılmış. Fareler, kertenkeleler ve bir bal kabağı ile kala kalmış. Ertesi gün olduğunda prens kül kedisini aramaya koyulmuş. Bu sırada kül kedisinin düşürdüğü ayakkabıları bulmuş. Bütün ülkeyi dolaşmış ve ayakkabının sahibini bulmaya çalışmış. En son kül kedisinin evine gelmiş. Kardeşlerin ayağına olmamış tabii. Prens tam evden ayrılacakken hizmetçi kız dikkatini çekmiş. Üstü başı yırtık da olsa kül kedisinin güzelliğini hemen fark etmiş. Onun da ayakkabıyı denemesini istemiş. Kül kedisinin kardeşleri bu duruma çok gülmüşler. Çünkü onlara göre kül kedisi baloya gitmiş olamazdı.
Hele ki yırtık kıyafetleriyle orada olması imkansızdı. Ama ayakkabı kül kedisinin ayağına tam olmuştu. Prens hayatının aşkını bulmuştu. Hemen oracıkta kül kedisine evlenme teklifi etmiş. Kül kedisi de bu teklifi kabul edince hayatlarının sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar.